Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber altıgen motiflerle baharlık bir bluz öreceğiz. Motiflerimiz tığ işiyle biraz kalın bir ip kullanarak 3,5 numara tığ ile ördüm. Görmüş olduğunuz bluzumu örerek tamamladım. Buradaki motifimi de biraz bakın oldukça orta kalınlıkta bir ip, yani çok ne kalın ne ince bir ip ve bu ipte de 2,5 numara tığ kullandım ve motiflerimin farkını görebiliyorsunuz. Normalde sınır burası. Hemen hemen 1-1,5 sıra daha fazla görünüyor bu, ama normalde aynı sayısı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bedeni hesaplarken bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şöyle, şurası koltuk altı kısmı. Buradan diğer koltuk altı kısmına kadar ölçtüğüm zaman 53 santim ölçüyorum. Bunu 42-44 beden çok rahat giyer. Zaten salaş bir bluz olacağını düşündüğümüz zaman. Ve motifimin ölçüleri de köşeden köşeye ölçtüğüm zaman tam 22 santim olmasa da 22 santime birkaç milim, yani 21,5 geçiyor. 22 olarak düşünün. Öyle 3 tane motifi birleştirerek gerçekleştirdim. Bunda daha küçük bir beden yapmak isterseniz ve motifinizi ilk önce bir tane bu şekilde örün. Eğer ölçülerimiz aynı geliyorsa, yani sizin ördüğünüz motifte şurayı düz 22 diyelim, 22 santim geliyorsa ve siz 38-40 beden örecekseniz buradaki bir sırayı eksiltebilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra örüyoruz bu uzun olan trabzanları. Siz bir sırayı eksilttiğinizde motifiniz küçülecek ve beden de otomatik olarak küçülecektir. Bakın, küçük olan motifimin ölçüsü de 17,5. Yani burada 21,5'tu. 18, 19, 20. 3-4 santim daha küçük oluyor bu. Şimdi motifimizi ortadan başlayacağız. Önce tam motif göstereceğim. Alt kısmında bakın 3 kenarlı motif, yani yarım motif öreceğiz. Bu şekilde 1, 2 tane de arka tarafına denk gelecek 4 tane 3 kenarlı yarım motif öreceğiz. 12 tane tam motif öreceğiz. Ve birer tane, 2 tane de bir sağda bir solda. Bakın, burası tam koltuk altına denk gelen kısım. 5 kenarlı bir motif öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı motifi 5 kenarlı yapacağız. Bunu da göstereceğim. Ve dikimini de şema olarak vereceğim sizlere. Öncelikle tam olan motifimizi yapmaya başlayalım. Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. İlk zincirimin içerisine batarak ilmeğimi kaydırıyorum ve halkamı oluşturdum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu ilmeğin üzerine sıkıca bastırıyorsunuz. Şöyle çevirdiğinizde tığın üzerinde bir ilmek daha oluşuyor. Halkanın içerisine batıyoruz. İlmeğimizi aldık. 2, 2 şeklinde topladık. Tekrar halkaya batıyoruz. 2, 2. 2 seferde çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane yan yana. Ve burada 1, 2.
Ve şuradaki zincir sayımız evet 2 idi. 2 zincirden sonra yine halkamıza batarak 1 ve 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir, yine halkamıza batarak ikili trabzan yaptık. Bu şekilde 1 2 3 tane daha yapacağız. Toplam 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzanım oldu. En son 2 zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Burada ilmeğimi kaydırdım. Diğer trabzanın tepesine batarak da kaydırıyorum ve boşluğa gelerek kaydırdım. Bir zincir çektim. Yine ilmeğimi uzatıyorum ve üzerine bastırıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek daha doladım. Boşluktan ilmeğimi aldım. 2 2. Aynı boşluğa battım. Yine 2 tane ikili trabzan oldu. Şu sıradayız ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Şimdi aynı boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçerken bir zincir. Önümüzdeki boşluğa battık. 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 doladım. Yine aynı boşluğa ikili trabzan. Diğer boşluğa geçeceğim için bir zincir ve diğer boşluğa yine önce 2 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan daha. Bu şekilde 3 defa daha yapıyoruz ve ikinci sıramızda tamamladık. Burada bir zincirimi çekmiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmek aldım ve burada bir sık iğne yapıyorum. Bu bir zincire denk gelsin şu aralardaki diye. Şimdi burada tığımın üzerine dolamamı yaptım. Önümüzdeki boşluğa 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi herhangi bir zincir çekmeden şu bir zincir çektiğimiz boşluğa batarak burayı sık iğne ile sabitledim. Tekrar dolamamı yaptım. Önümüzdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Görüntümüz bu şekilde. Yine bir zincir olan boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tığımı doladım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 tane zincir ve 3 tane ikili trabzan da buraya. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz ve 3. sıramız bitti. 4. sıraya başlarken en son üçlü trabzanımızı yaptık. Burada bakın üçlü trabzanımın tepesi ve şuradaki başlangıç yerimiz. Bir zincir saydığımız buraya ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi uzattım, bastırıyorum. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Aynı yere batarak ilmek aldım. Önce 1, sonra 2 ve 2 şeklinde topluyorum. Biraz boyunun uzun olmasını istediğim için bu sıradan sonra arada bir zincir doladım. Şimdi trabzanların tepesine batacağız. 1 2 3 tane sırasıyla. 1 zincir, önce 1 sonra 2 2 şeklinde.
ve 3. trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir. Şimdi boşluklara da 4 tane trabzan yapacağız. İkisini yapıyoruz. Bir zincir. İkinciyi yaptım. Buralar köşe olacağı için 1 2 zincir. 2 tanesini yaptık. 2 zincir çektik ve aynı boşluğa 2 tane daha yapıyoruz ve bir zincir, ikinci. Şu aralarda hep birer zincir, sadece köşelerde 2 zincir çekeceğiz. Şimdi buradan bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu boşluktan diğer boşluğa kadar 7 tane trabzanımız olacak. Bir zincir. İkinciyi yapıyorum. Bir zincir. 3. trabzanın tepesine battım. Bir zincir. Bakın 3 tane trabzanın tepesine battık. Bir tane aradaki sık iğnemize batıyoruz. 4 oldu ve 1 2 3 tane de burada trabzanımız var yine. Ve 7. Yani bu boşluktan boşluğa yaptıklarımızı saymadan iki boşluk arasında gördüğünüz gibi 7 tane trabzanımız olacak. Köşeyi yine beraber yapalım. Bir tane trabzanı yaptım, bir zincir, 2 trabzan yap, ikinciyi yaptım. Burası köşe olacağı için 2 zincir çektim ve 2 trabzan daha yapıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Sadece köşelerde 2'şer zincir, buradaki aralarda birer zincir ve sırayı bu şekilde tamam. 4. sıramızda tamamladık. Böyle biraz marullanma oluyor örerken ama motiflerinizi ördükten sonra tersten ütülediğinizde gayet düzgün duruyorlar. Şimdi bu sıradan sonra kalan 4 sırayı hep aynı şekilde öreceğiz. Burada gösterdiğim şekilde diğer sıraları da geçiş yapabiliriz yani. Burada hemen bir zincirimi çekmiştim. Başlangıç trabzanın tepesine batarak ilmeğimi kaydırdım ve boşluğa kaydırıyorum ilmeğimi. Buradan sonra trabzanlarımızı hep şöyle diğer motiften göstereceğim. Boşluklara batarak yapacağız. Bir zincir çektim. Yine yukarı çıkmak için trabzanımı çalışıyorum hemen. 1 2 2 bir zincir, boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa. Bakın köşeye geldik. Bir trabzanı yaptım. Yine burada 2 zincir çektim. Aynı boşluğa ikinci trabzanı yaptım. Burası böyle ilerleyecek ve motifimizin büyümesini sağlayacak. Diğer trabzanlarımızı yine aralara batarak yapacağız. Bu işlem, şuradaki artış işlemi de her sırada devam edecek. Yani her sırada bu köşe noktalara bir trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. İkinci trabzanı yapacağız. Bu uzun olan trabzanlarımızın bir ikinci sırası. Şurası bir, burası ikinci. 1 2 3 sıra daha yapmışım. Dediğim gibi büyütmek ya da küçültmek isterseniz bu sıralarla oynayabilirsiniz. Motifin bütünlüğünü bozmayacaktır. Şimdi tam motifimizi anlattım. Sırada 3 kenarı olan yarım motifimizde. İpimizle başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şu ilk zincire batıyorum
ve ipi şöyle çekerek sıkılaştırdım. Yine halkamı oluşturdum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım ve yukarı çıkmak için trabzanımı çalışıyorum. Motifimizin yapılış şekli aynı, sadece git gel yapacağız. Yani bunu dönerek değil de gideceğiz geleceğiz, gideceğiz geleceğiz, o şekilde öreceğiz. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve bu 5 tane olana kadar devam edeceğiz. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tam motifimizde 6 oluyordu hatırlarsanız. Burada 1 2 3 4 5. Şimdi bu motifi burada birleştirmeyeceğiz. Bir zincir çekerek dönüyoruz ve trabzanlarımın üzerinden ilmek kaydırıyorum. Boşluğa geçtim. Bir zincir çektim ve yukarı çıkma trabzanımı çalışıyorum. 1 2 pardon, burada ikili trabzan yapıyorduk. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu noktadayız. 1 2 3 zincir, aynı boşluğa 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğa geçerken bir zincir ve 2 tane ikili trabzan, 1 2 3, aynı boşluğa 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın 1 2 oldu. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3, 2 trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa batacağımız zaman 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçerken de arada bir zincir ve hemen diğer boşluğa geçtik. Bakın bu sıramızda da 1 2 3 4 tane köşemiz oldu. Şimdi 3. sıramıza geçeceğiz. 3. sıramızda burası. Şuradaki dönüşümüz var. Burada zincir çekerek döneceğiz. Bakın, bir zincir çekmiştim. Şöyle çeviriyorum pardon. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine boşluğa geldim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. 1 2 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Şurada bir zincir çektiğim boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tığımı doladım. Diğer boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 3 trabzan daha. Şimdi bir zincir olan boşluğa sık iğne ile sabitledim. Sıradaki boşluğa hemen 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 3 trabzan daha. Burada zincir çekmeden şu boşluğa batıyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz. Yine zincir çekmeden dolamamızı yapıyoruz ve son boşluğa geldik. Burada 3 tane zincirimi çektim.
pardon 3 trabzanımı yaptım, 3 zincir çektim ve bir trabzan yaparak bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yani burada şu kısımlarda bakın hep 2 2 ikişer tane üçlü var. Burada birer tane yapıyoruz döndüğümüz için, diğer parçasını yapmamış oluyoruz. Şuradayız. Şimdi hemen boşluğa geçtim. Yukarı çıkmak için trabzanımı çalışıyorum. 1 2 üçlü çekiyoruz buradan sonra. Bir zincir, ikinciyi yaptım, zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 diğer boşluğa kadar 7 tane aralarında bir zincir olan trabzan yapıyoruz. Yani ilk motifi yaptıysanız zaten buralar hep aynısı, sadece git gel yaparak örüyoruz, dönerek değil de. Köşeye geldik. Buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. Köşeler bu şekilde demiştik. Yine burada 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıp köşeye de 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonuna gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi burada en son bakın boşluğa 2 trabzan yapıyorduk. Yani köşe olacak yere burada köşeyi yapmışız. Burada da en son 2 zincir çekerek bir trabzan daha yaptım. Bir zincir yaparak dönüyorum. Yine yukarı çıkmak için trabzanımı çalışıyorum. 2 zincir, bir zincir ve aralara batarak motifimizi büyüteceğiz. Aynen tam motifte olduğu gibi. Şimdi köşeye geleceğim. Köşeye gelmişim. Burada 2 zincir ve aynı noktaya görüntü bu şekilde olacak. Burada 2 trabzan yapmıştık köşeye, arasında 2 zincir olan. Başlangıçta da aynı şeyi yapıyoruz ve bitişte de yine aynı şeyi yapacağız. Yani bu boşluğa bir trabzan, 2 zincir, ikinci trabzanı da yapacağız ve döneceğiz. Tekrar bu sıraya başladığımız gibi o sırayı da başlayacağız ve uzun ilmek sıramız 5 tane olacak. 1 2 oldu, 3 sıra daha yapacağız. 4 tane lazım olan yarım motifimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 5 kenar olan motifimizi başlayacağız ve tamamını yapmayacağım. Neden derseniz sadece başlangıç sayısını göstereceğim ve tam motifimizi yaptığımız gibi aynı işlemleri bunda da tekrar edeceğiz. Dönerek öreceğiz çünkü. Yarım motifte olduğu gibi git gel yapmayacağız. Bir, iki, üç, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk zincire batarak ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. İlmeğimin üzerine bastırıyorum. Çevirdim.
boşluğa batarak ilmek aldım. 2 2 olarak topladım. Aynı boşluktan yine ilmek aldım ve ikili trabzan. 2 zincir. Buradaki ikili grubumuz 5 tane olacak. Yarım motifte de 5 tane olarak başlamıştık. Tam motifte bu ikili grubu 6 tane yapmıştık. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 motifimizi şimdi birleştiriyoruz. İlk trabzanın tepesine ilmeğimi kaydırdım. İkincisinden de kaydırıyorum ve boşluğa kaydırdım. Bir zincir çektim. İki tane ikili trabzanımı yaptım. İkinci sıraya geçmiş olduk. Sadece 5 kenar motifte şuradaki sayımız 1 2 3 4 5 olacak. Tam motifimizde bu sayı 1 2 3 4 5 6 tane gördüğünüz gibi. Yani sadece başlangıç sayımız bir tane eksiliyor şurası ve yaptığımız bütün işlem aynı. Bu şekilde yaparak 2 tane 5 kenarlı motifimiz olacak. 4 tane 3 kenarlı motif yani yarım motifimiz olacak ve 12 tane de tam motif yapacağız ve bu lizimizi yapacağız. Ben neden bu şekilde yarım motif falan yaptım? Çünkü alt tarafı düz dursun, girinti çıkıntı olsun istemediğim için. Şimdi de motiflerimi nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Motiflerimizi tamamladıktan sonra şimdi dikiş aşamasına geçiyoruz. Dikişimi nasıl yaptım? Onu da sizlerle paylaşacağım. Gayet düzgün bir dikiş oluyor. Bakın burada ipimi kırdığım zaman ortada kalıyor. Burada ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve en son ilmeğimin içerisinden tekrar iğnemi geçiriyorum ve düzgün bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi dikişe köşeden başlayacağım için burada ilmeklerden bu şekilde, yani saç örgüsü görünümünün tek katının altından geçerek ipimizi yürüteceğiz temiz bir şekilde. Şöyle peş peşe yapabiliriz. Bakın gayet düzgün bir şekilde ipimizi köşeye kadar getiriyoruz. Köşelerde 2 tane zincirimiz vardı. Şimdi bu tarafı dikeceğim için bu taraftaki zincire geçiyorum. Ve karşı motifimi de alıyorum. Yine burada köşemizde 2 tane zincir var. Bu taraftaki zincire batıyorum.
ve bir sonrakinden çıktım. Karşıda bakın buraya batmıştık en son. Buradan batıyorum. Bir diğerinden çıkıyorum. En son kullandığımız noktanın bir sonrasına batıyoruz. Şu ipi çekmedim bakın görünsün diye. Bu noktadan sonraki noktamız şurası. Bu şekilde diktiğimiz zaman motifimizin her noktası birbirine eşit bir şekilde dikilmiş oluyor. Yani bütünlük sağlıyoruz. Burada en son buraya batmışım. Şimdi buraya batıyorum ve bir sonrakinin ortasından çıkıyorum. Yine bu taraftan en son kullandığım noktadan bir sonrakine batıyorum ve diğerinden çıkıyorum. Şimdi bakın ipimizi çekmedim. Şöyle ara ara sıkılaştırın. Çünkü hepsini bir bırakırsanız kolay olmayabilir. Bakın gayet düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Motiflerimizi şimdi nasıl yerleştireceğiz? Onu da küçük bir şema yaptım. Daha doğrusu kartonla kestim. Burada hemen hazırlayacağım. Bakın bu ilk motifimiz. Yakada olan kısmı olarak düşünün. Bu da ikincisi böyle birleşecek. Üçüncüsü böyle birleşecek. Bu birinci sıramız 3 motifte. Şimdi şöyle bir motif, buradan da bir motif koyuyoruz ve şu şekilde birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 3 motif, 3 motif, 6 motif, ön ve arka aynı şekilde bu şekilde yerleştireceğiz. Yarım motiflerimizi de bu noktaya ve bu noktaya, bu kısımlardan dikiyoruz. Şu işaretlediğim yerler dikiş işaretleri ve beşgen yapmıştık. Bakın 5 köşeli motiflerimiz. 5 kenarlı pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar da bu noktaya dikilecek. Yani bu motifimiz şöyle ikiye katladığımızda yan kenarı oluşturacak şurası. Ve buraya diktiğimiz zaman düzgün bir dikiş olacak. Bu dizimiz de tamamlanmış olacak. Diğer motifimizi de yine ikiye katlayacağız. Burası ön taraf, şurası da arka tarafın parçası olacak. Şöyle yaptığımız zaman şu artı olan yerlerde, işaretlerde şurası ikisi omuz dikiyoruz. Şu iki motifin de bu kısımlarını arkadaki motifin bu kenarıyla dikeceğiz. Burası da kenar. Bu dizimizin kenarı olacak. Burada motifimizi ikiye katlayarak zaten dikişe gerek kalmamıştı. Sadece burada dikiş yapacağız. Ve omuzlarda şu iki kenar açık kalacak. O iki kenar kol için ayırdığımız kısım. Bakın bir burası, ikinci de burası. Karşılıklı. Arka taraftaki motifin de iki kenarı dikilmeyecek ve
Burası kol kısmını oluşturacak. Bu şekilde şemanın fotoğrafını alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Nasıl dikeceğinizi anlamanız açısından ya da dikeceğiniz zaman videodan tekrar seyredebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra bir de yakada bakın şu motifimin tamamlandığı sıra burası. Şu kısım 1 2 3 sıra trabzan gittim. Ben yaka çok açık olmasın diye düzgün görünsün istedim. Şimdi burada nasıl yaptım onu da göstereceğim ve bu lizimizi tamamlamış olacağız. Ayrıyeten alt kısımda da yine kutucuklarla alt kısmını da düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir püf noktası yok. Şimdi şu kısımda yakayı göstereceğim. Şimdi yakadaki birleşim noktasını yapacağım. Böyle iki motifte göstereceğim. Tabii ki burayı ben dönerek ördüm. Bütününü diktikten sonra şöyle aynı bu sıradaki yaptığımız gibi boşluklara batarak 3 seferde bitirdiğimiz trabzan yapıyoruz. Bir kez daha burada yapacağım. Bir zincir çekiyorum ve bakın burası köşe. Köşeden 1-2 kere topladım. 2 ilmeği bıraktım, doladım. Diğer köşeden ilmek aldım. Birli, sonra ikili topladım ve kalan 3 ilmeği beraber topladım. Arada bir zincir ve diğer boşluğa geçiyorum. Şimdi ilk sırayı tamamladığımızı varsayalım. İkinci sıraya başladım. Yine aynı yönden dönerek ördüğümüz için. Burada bakın şu V ters V olan kısımda kenarlardan 4 tane noktaya batacağız. 2 doluyorum. V'nin sağındaki boşluğa batıyorum. Sağından 2 boşluğa, solundan 2 boşluğa yani. 3 ilmeğimiz kaldı. Doluyorum. Şimdi solundaki boşluğa doladım. Solundaki ikinci boşluğa battım. Bu şekilde tığım üzerinde 5 ilmek oldu ve 5'ini beraber topladım. Bir zincir çektim. Yine sıradaki boşlukla bir trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın gayet düzgün durdu bu şekilde. Sonra bir sıra daha yapıyoruz. Şimdi 3. sırayı da başladım. Gördüğünüz gibi şuradaki topladığımız dörtlü ilmeğin bir sağından bir solundan batıyorum. Önce sağından 2 ilmek kaldı, doladım. Solundan da ve üçünü beraber topladım. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Ve bu lizimizin kenarını bu şekilde tamamlamış olduk. Ben ekstra sık iğne falan gitmedim kenarlarda. Çünkü benim ipim gayet dolgun bir ip. Yani sık iğne yapmadan da dik duran bir yapısı var. 600 gramdan biraz fazla ip kullandım. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullanmıştım. Tekrar hatırlatmak istedim. Bakın yakamızın birleşim noktaları da bu şekilde oldu. Bu lizimizi umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Anlamadığınız bir yer olursa ya da herhangi başka bir sorunuz olursa yorumlarda belirtirseniz en kısa sürede dönmeye çalışırım. Beni izleyerek destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.